İzlediğiniz bu görüntülerdeki genç kızın adı Melis Kaplan. 16 yaşında. Lise çağında öğrenimine devam ediyor. Melis'i bu istemsizce hareketleri yapmak zorunda bırakan da bir sendrom. Tourette sendromu. Merhaba, ben Tourette'liyim. Tiklerim 3 yaşında başladı. Ama asıl tiklerimi 6 yaşında farkına vardım. Dışarıda tiklerim yüzünden bayağı zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım arasında adaptasyon sağlayamıyorum bazen. Okulda bazen sorunlarım oluyor. Ama öğretmenlerim, ailem falan hep yanımda oldular, sağ olsunlar. Dışarıda şöyle sorunlarım oluyor benim. Tiklerim yüzünden, yani elimi kolumu sallamak yüzünden yani farklı geliyor insanlara. Korkuyorlar, korkup kaçanlar, bazen su verenler, kriz geçiriyorum zannedip su verenler oluyor. Korkup kaçanlar oluyor. Yani çok zorluk çekiyorum kısacası. Hatta adamın birine dokundum diye adam söylene otobüsten indiğini bile biliyorum. Tourette sendromu toplumda çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir sinir sistemi sorunu. Çoğunlukla istemsizce göz kırpma, bağırma şeklinde belirtileri olan sendrom, bireylerin akademik, sosyal ve profesyonel hayatlarında olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Bu sendromla ilgili uzmanlar tarafından çalışmalar yapılsa bile hem dünyada hem de Türkiye'de Tourette sendromlu birey sayısı tam olarak tespit edilememiş durumda. Tourette sendromu hakkında farkındalığın arttırılması için bir grup genç bir platform kurdular. Türkiye Tourette sendromu gönüllüleri. Tourette sendromu bende ilk başta 9 yaşında başladı. İlk başta ne olduğunu tam olarak ailemde ne olduğunu anlayamadı. Orta 2. sınıfa geldiğimizde bendeki tikler, işte öfke patlamaları, kaygı, stres daha fazla artmaya başlayınca biz psikiyatriste danışmaya karar verdik. Ve ben o zaman Urfa'da okuyordum ortaokulu. Gaziantep'te bir çocuk psikiyatrisine gittik ve bendeki durumun Tourette olduğunu söyledi. Kendi problemlerimi nasıl aşabilirim hem de az çok bununla yaşamayı öğrenmiş biri olarak daha fazla insana kendi tecrübelerimi nasıl aktarırım diye bir arayış içerisine girdikten sonra Türkiye Tourette sendromu gönüllülerinin kurucuları arasında yer aldım. Bu aslında benim rolüm burada, bu toplumun içindeki benim rolüm Tourette'le yaşamayı öğrenebilmiş bir genç başka gençlere nasıl örnek olabilir? O gençleri peşinden nasıl sürükleyebilir? Onları kendi deneyimlerinden giderek onları akademik ve sosyal anlamda nasıl aktif bir hale getirebilir? Aktif bir boyuta sürükleyebilir? Benim rolüm aslında burada bu. Çoğunluğu tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan bu platform, sendromla ilgili farkındalığı arttırmak ve Tourette sendromlu bireylerin deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam yaratmak için çalışmalarda bulunuyor. Platform, Tourette sendromlu bireylerin ailelerine destek olurken, toplumu bilgilendirmek için de seminerler ve konferanslar düzenliyor. Platform ayrıca medya kanalları vasıtasıyla da sendromun etkilerini tüm topluma anlatmak için çalışmalarda bulunuyor. Platform sadece tıp öğrencileri ve Tourette sendromlu bireylerden de oluşmuyor. Aynı zamanda aileler de hem bu sendromun duyurulması hem de farkındalığın arttırılması için platforma destek veriyorlar. 16 yaşında bir kızım var Tourette'li. İlk 3 yaşında fark ettik biz tiklerini. Göz kırpmayla başladı, burun çekmeyle başladı. Daha sonra 5-6 yaşlarında teşhis konuldu, Tourette sendromu denildi. Ve ilaç tedavisine başladık. Bu sene daha iyi Melis. Çünkü sene başında ben gidip sınıfta bir tanıtım yaptım. Tourette'in ne demek olduğunu anlattım çocuklara. Bir kısa film gösterdim Tourette'le ilgili daha iyi anlasınlar diye. Çok olumlu yaklaştılar bu sene ve Melis bu sene başından beri daha iyi, daha aktif. Sınıfta da, okulda da. Herkes mesela bilse Tourette'i Melis'e hani böyle yaklaşmazlar diye düşünüyorum. En azından farkındalıkları artar. İnsanlar bilerek yaklaşırlar. Sosyal ortamlarda kendini daha rahat hisseder diye düşünüyorum. Tourette sendromu gönüllüleri platformu bugüne kadar Tourette'li 30 bireyin ve ailelerinin hayatlarına dokundu. Birçok farklı mecrada hastalığın duyurulması ve ailelerin desteklenmesi için çalışmalarda bulundu. Hem Tourette'li bireylerin
hem de ailelerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.